Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Miami indikatörünü anlatacağım. Bildiğiniz gibi Miami indikatörü benim kendi indikatörümdür. Bunu nasıl kullanırız, daha iyi sonuçlar nasıl elde ederiz bunları anlatmaya çalışacağım. Eğitim videomuza geçmeden önce her zaman dediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları dikkate alarak işlemler açmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle Miami indikatörünü anlatırken ilk önce en başta şunları söyleyeyim. Çünkü videoyu atlatarak izliyor bazı arkadaşlar ve sonradan bana tekrardan sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar Miami indikatörünü ben size erişim verdiğim zaman indikatör buradan yalnızca davetli erişimler bölgesine düşer. Şu şekilde Miami'yi görürsünüz. Miami V1 yazar. Üstüne bir kere tıkladığınız zaman indikatör sizin ekranınıza gelir. Şu anda benim burada ekranda gördüğünüz gibi. Daha sonra mum türünü Heikin-Ashi yaparız. Heikin-Ashi yaptıktan sonra mumlarımızı herhangi başka bir ayar yapmamıza gerek yok. Bir de alarm kurmayı göstereyim. Daha sonra indikatörü anlatayım. Çünkü bazen alarm kurmayı göstermeyi unutuyorum ve yanlış alarmlar kuruluyor. Buy ve sell sinyallerine nasıl alarm kurulur? Grafiğimize sağ tıklıyoruz. Alarm ekle diyoruz. Burada koşul yazan kısmı Miami olarak seçiyorum. Ve buradan yukarı kesmeyi tıklıyorum. Burayı da tekrardan Miami yapıyorum. M yukarı keser. M1'i dediğimiz zaman ve her çubuk kapanışı diyoruz arkadaşlar. Yukarı keser dediğimiz zaman bir buy sinyaline alarm kurmuş oluyoruz. Yani buy sinyali yandıktan sonra bize alarm çalıyor. Short'a ise yani sell sinyalini de kuracaksak aşağı kesme diyoruz. Bu sefer de sell sinyaline bir alarm kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Alarm konusunu da geçtikten sonra şimdi sizlere indikatörü anlatmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indikatörümüz budur. İndikatörün içinde destek direnç noktaları vardır. Burada kalın yeşil kesik çizgiler trend destek direncidir. Nokta nokta olanlar ise Fibonacci'nin destek direncidir. Bunları unutmayalım. Bunlar çünkü önemlidir. Şimdi grafiğimize doğru geldiğimiz zaman zaten bize burada Fibonacci'nin seviyeleri yazar. 23 bölgesi, 78 bölgesi, 618 bölgesi olarak yani fiyatın nerede olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da trend destek dirençlerinde ise trende uzunluğu, uzaklığı ve yakınlığını görüyoruz. Mesela şu anda buradaki paritemiz trend direncine bu kadar yakın olduğunu görebiliyoruz. Buradan da bunu anlıyoruz. Peki indikatörü nasıl ulaşabiliriz? İndikatöre ulaşmak için arkadaşlar videonun açıklamalar kısmındaki Telegram adresine gelip bana TradingView kullanıcı adınızı göndermeniz yeterlidir. Bunu gönderdikten sonra ben sizlere 3 gün 4 gün boyunca deneme süresi veriyorum. Deniyorsunuz, görüyorsunuz. Eğer memnun kalırsanız, eğer hani şu soruyu kendinize sorduğunuz zaman evet ben bu indikatörden para kazanabilirim. Bu indikatör benim işime yarıyor derseniz bu denediğiniz zaman süre boyunca gönlünüzden ne koparsa bana destek olursunuz. Ben de sizlere sürekli süreli erişim veririm arkadaşlar. Burada tamamen size kalmış bir şey. Hani ben bunu satmıyorum. Deneyin, kullanın, görün. Kendiniz karar verin. Bunun için uğraşıyorum. Şimdi indikatörümüzü anlatalım. Gördüğünüz gibi bizlere buy sell sinyalleri veriyor. Periyodum 15 dakika. Ben genelde 15 dakikalık ve 1 saatlik periyotlarda işlem yapıyorum. Bu şu demek değil. 5 dakikalıkta da işlem yapabilirsiniz. 1 saatlikte de işlem yapabilirsiniz. 4 saatlikte de işlem yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama mantığını bilmeniz gerekiyor. Bunun mantığı şudur. Aslında mantık kolaydır. Destek bölgelerinden ve direnç bölgelerinden al sat yapmaktır. Ben bunu şimdi güncelleyeceğim. Miami'nin ikinci sürümünü çıkartacağım. Allah izin verirse yakın zamanda. O zaman daha iyi sonuçlar da elde edebileceğiz. Şimdi gördüğünüz zaman bizlere sinyaller veriyor arkadaşlar. Buy sinyalleri, sell sinyalleri. Peki bunlar neye göre veriyor? Nasıl veriyor? Bunları size söyleyeyim. Buradaki sinyallerin verme amacı bizlere Miami'nin kendi içinde koşullar var. Bu koşullarda hem trend koşulları, hem ATR koşulları, hem hareketli ortalama koşulları 5 tane birbirleriyle bağdaştırılmış koşul vardır. Bu koşullar
kesiştiği zaman birbirleriyle bizlere bir al-sat sinyalleri üretiyor. Yani buy ve sell sinyali üretiyor arkadaşlar. Buradaki mantığımız şu olması gerekiyor. Eğer fake sinyalleri, çünkü hani bunda da illaki fake sinyaller düşer. Fake sinyaller olmayacak diye bir şey yoktur. Hani fake sinyal olmama gibi bir ihtimali olsaydı zaten ben bunu hani açık sözlüyüm sizle paylaşmazdım. Otururdum evde kendim para basardım arkadaşlar. O yüzden illaki fake sinyaller veriyor. Bunun için stokastik kullanabiliriz. Stokastik RSI kullanabiliriz yanında. Teknik bilginiz varsa stokastik RSI'ye de gerek yok. Zaten destek direnç bölgelerinde bir işlem yapacağımız için kendi kendimizi kurtarabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken yer şudur. Destek bölgeleri üzerindeki kapanışlardan bir alım yapabilirsiniz. Direnç bölgelerindeki bölgelerden de bir satış yapabilirsiniz. Yani hem long hem short olarak kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Önemli olan bunlara dikkat etmek. Yoksa şöyle bir şey var. Burada direnci kıramaz. Buy sinyali yakar. Siz buradaki buy sinyaline girerseniz fiyat düşer. Bir diğer ihtimal, yani bir farklı bir pozisyonla işleme girme olasılığınız ise destek ve dirençlere emir girip beklemektir arkadaşlar. Yani oralara emir girersiniz. Oralardan girdiğiniz emirler ile fiyatı beklersiniz. Fiyat oraya gelirse emrinizi alır çıkarsınız. Şimdi inceleyelim indikatörümüzü. Buralardan başlayalım. Destek üzeri bir kapanış yapıyor gördüğünüz gibi. Arkasından buy sinyali geliyor. Burada dirence kadar mum atıyor. Fitil atıyor. Tekrardan geri çekiliyor. Sonra trend direncine takılıyor. Fiyat arkadan sele dönüyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada da kıramıyor burayı. Üzerinde bir kapanış yapamıyor. Ve fiyat sele dönüyor. Ve buradan tekrardan deniyor. Tekrardan sele dönüyor. Ve fiyat hızlı bir şekilde aşağıya yönlü düşmeye başlıyor. Yani benim burada demek istediğim şudur. Burada bir alım yaptıysanız burada satış da yapabilirsiniz. Veya burada bir alım yapmadıysanız buraya bir satış girersiniz. Yani short emrine girersiniz. Buradan fiyatı satarsınız. Beklersiniz. 15 dakikalık bir grafik arkadaşlar bu. Satışınızı beklersiniz. Bir diğer husus ise burada trendin yönünü belirlememiz önemlidir. Mesela şimdi destek üzerinde bir kapanış yaptı. Gördüğünüz gibi. Arkasından bir mum yaktı. Buradan karı aldınız veya alamadınız. Çıktınız. Veya da şu şekilde bir tek buy mumu yaktı. Arkasından sele döndü fiyat. Bunlardan şöyle kurtulabiliriz. Bunu da size en iyi şu şekilde gösterebilirim. Bakın zaten normalde normal ağırlığında iyi çalışan bir indikatördür. Ama sürekli iyi çalışan bir indikatör değildir. İlla ki şurada da gördüğünüz gibi fake sinyaller muhakkak olur. Olmaz diye bir şey yok. Burada yapabileceğimiz şey şudur. Mesela şu anda trend bölgesinde, yani direnç bölgesinde fiyat buraya takılıyor. Bu 15 dakikalık bir periyot. Fiyatın şu anki diğer periyotlardaki durumunu da bilmemiz gerekiyor. Yani günlükte ne durumda, 1 saatlikte ne durumda, buna göre işlem açmamız gerekiyor. Yani bodoslama olarak sadece 15 dakika üzerinde bir işlem açmayalım. 1 saatlik periyoda geldiğimiz zaman bakıyoruz, 1 saatlik periyotta fiyat gayet iyi. Ama ortalarda ben buradan kendime bir sonuç çıkartamam. 4 saatliğimi açarım. Bakın 4 saatlikte fiyat şu anda 38 bölgesinin üzerinde ve buy'da. 38 bölgesinin üzerinde olması benim için iyi bir durumdur. Ve 4 saatlik mum kapanışı beklenir. 4 saatlik mum kapanışı bunun üzerinde yapamamış. Burada gördüğünüz gibi tam çizgide yapmış. 4 saatlik mum kapanışını yine bu direnç bölgesinde, artık burası destek oluyor. Destek bölgesi üzerinde yaptığı zaman buy sinyalimi ben korurum. Ve benim buradaki satış yerimde zaten buraya fitil atmış daha önce de. Buradaki yer olur. İlk direnç noktası olur. Yani ilk direnç noktasının uzaklığı da şu anda %1.21. Buradan bunu anlarım. Zaten daha önce buraya fitil atmış. Bir daha fitil atma ihtimali var mı? Eğer üzerinde bir kapanış yaparsa bir daha fitil atma ihtimali var. Ama altında bir kapanış yaparsa fiyatın aşağı yönlü düşeceğini öngörebiliriz. Yani alt tarafa doğru düşeceğini öngörebiliriz. Yine bir günlük periyoda baktığımız zaman bir günlük periyotta kritik bölgede, yani fiyat buy'da evet, ama buradaki direnci geçmesi gerekiyor ki benim güvenli bir alış yapmam için. Ama bu günlük periyot olduğu için spotta alım yapan arkadaşlar için bu önemli.
vadeli işlemlerde veya da spot piyasalarda kısa vadeli 15 dakikada 10 dakikada işleme girip çıkan arkadaşlar için bu çok çok önemli değil. Bunun kısa vadeli giren arkadaşlar için önemi şudur. Eğer günlükte trendimiz buy ise buy sinyallerinde daha fazla kar alabileceğimizi öngörebiliriz. Sell'de ise short pozisyonlara daha fazla kar alabileceğimizi öngörebiliriz arkadaşlar. Şimdi yine tekrardan 15 dakikalığa geliyorum. Ve 15 dakikalık üzerinden inceleyelim. Gördüğünüz gibi bize burada bir buy sinyali yakmış. Fiyat bayağı bir yükselmiş. Yukarıya kadar iğneler atmış. Aşağı iğne atmış tekrardan. Ama fark ettiyseniz sürekli burada direnci takılmış. Direnç üzerinde hakimiyet kuramamış. Ve fiyatın şuradan mantıken baktığımız zaman fiyatın aşağı yönlü çekeceğini zaten anlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde biraz daha geriye gidelim. Buralarda fiyat ani bir yükselme yaşamış. Şuralardan bakalım. Fiyat destek üzerine bir kapanış yapıyor. Arkasından buy sinyali geliyor ve dirence kadar fiyat gidiyor gördüğünüz gibi. Dirençten tepki aldığı zaman sell'e dönüyor. Ama alımlar kuvvetlidir o anda. Yani diğer periyotlarda 1 saatlik periyotlarda veya da 4 saatlik periyotta alım kuvvetli ise bu buradan devam etmiştir. İşte az önce size anlattığım bu yüzden diğer periyotların o anki fiyat durumunda takip edin. Yani destek bölgesinde mi, direnç bölgesinde mi onlara da dikkat edin. Yoksa burada fake sinyallere düşersiniz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yine bizlere normal buy sell sinyallerini veriyor. Her zaman derim %100 garanti sinyaller hiçbir indikatör bize vermez. Böyle bir şey olsa zaten hani bunu kimse birbirleriyle paylaşmaz. Para kazandıran bir şey olsa. Ama şu vardır, senin teknik bilgin vardır. Sen teknik bilgini kullanarak buradaki destek direnç seviyelerini ve sinyallerini kullanarak kendi başarını elde edebilirsin arkadaşlar. Benim bu indikatör hakkında anlatacaklarım bu kadardır. Dediğim gibi indikatöre erişmek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki Telegram adresine gelebilirsiniz. Oradan ben sizlere erişim veririm. 3 gün 4 gün boyunca denersiniz. Hoşunuza giderse destek olursunuz arkadaşlar. Gönlünüzden ne koparsa destek olursunuz. İndikatörü kullanırsınız. Umarım faydasını görürsünüz. Sizlere fayda sağlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, bol kazançlar.